Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alpçım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün Mandalorian and Grogu'yu, hafif Boba Fett'i, hafif de Mandalorian'ın 3. sezonunu konuşacağız. Ortaya karışık bir video yapmak Hani istedik. hazır. Aynen ortaya. Buradan diğer videolarımıza ve podcastlerimize gidebilirsiniz. Birbirinden farklı müzik reaksiyonlarımız ve podcastlerimiz var. Abone olup like atarsanız da çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Mando, Demokratik Mando. Şimdi bugün daha ağırlıklı olarak Mandalorian and Grogu izleyeceğiz. Alp sinemada gitti, ben evde izledim. Şimdi abi genel olarak bir filmi nasıl bulduk? Bunu konuşalım. Yani çok kısaca ben açıkçası şöyle söyleyebilirim. Yani Mandalorian and Çok Grogu'yu vasıfsız abi. hani izleseniz de olur, izlemeseniz de olur Evet. bir yapım. Yani hikayeye hiçbir şey katmıyor yine. Hatta şöyle bir fikrim var. Ben film Hı. izledikten sonra bir fikir geldi aklıma. Keşke 3. sezonu bir film haline getirselermiş. Daha fazla film potansiyeli olan şey 3. sezonun konusuymuş. Onun yerine 3. sezonu çekmeselermiş diye düşündüm açıkçası yani. Ama şöyle bir şey var şimdi 3. sezondaki konu hatta bence biraz daha böyle zamana da yayılabilecek bir konuydu. Bence de Hani o o gezegenlerini toplanma mevzuları, tekrardan... aralarındaki çatışma, işte Evet. gezegenin detayı, hani gezegeni tam gördük ama hani biraz daha böyle şey görsek daha hoş olabilirdi. Gezegen bilmiyorum. adı neydi be ya bu arada? Ben onu unuttum. Mandalor. Mandalore. Ha tamam. Balsamico. Okey. Harbiden öyle oldu. O yüzden Mandalorian niye ismi? Araya bir de Boba Fett attılar. Ya Boba Fett en manasız olanı bence. Ya açıkça en manasız olan. Filmden de daha manasız. Ama şöyle bir problem oldu. 3. sezonda biliyorsunuz ki Grogu direkt geri dönmüş oluyordu. Bunun da sebebi Boba Fett'te bir bölüm var. Sanırım 5. bölüm. 5. bölümde Skywalker Grogu'ya seçim yaptırıyor. Ya Mandalorian zırhını seçeceksin, onlar gibi kültüre sahip olacaksın ya da Jedi olmayı seçeceksin gibi. Sahne oluyor. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir sahne. Güzel bir sahne. Belki dizinin en iyi sahnesi. Ondan sonra Grogu tabii ki de Din Djarin'i seçiyor ve Mandalorian olmayı seçiyor. Orada Grogu otomatikman Mando'nun yanına dönmüş oluyor. Bu tamamen 3 bölümlük ark Boba Fett'in son 3 bölümünde anlatılıyor. Orada da bir yandan bu filmin kötülerini yaklaşık bir 10 dakika falan görüyoruz. Kuzenler. Orada aşırı vasıfsız gözüküyorlar. Biz burada Pike'lar ele geçirmiş. Burayla uğraşmayız kardeşim deyip farklı bir gezegene gidiyorlarmış. Bu filmde de o gittikleri gezegeni görüyoruz. Ondan sonra otomatikman kötü düşmanlarımız bu Hutt'lar oluyor. Hutt kuzenler. Ben öyle diyorum. Şimdi Hat kuzenler pek kulağa şey duyulmuyor. Ha Jabba the Hutt derken o anlamda değil falan. Hut. H-U-T-T. Aynen. Hut. Jabba the Hutt. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bu film komik bence. Ben izlerken abi şey oldum yani. Grogu işte ağaca çıkıyor falan filan. Eğlenceli. Yani Ama en bu az hep vardı be oğlum. yani abi bunun için bu filme gerek yoktu yani. Evet yani bu bir şey değil. Hani artı değil anladın mı? Bunu zaten bunun kumaşında olan bir şey. İlk 2 sezonda zaten bunun bütün Bu da olmayacaksa artık biz ne izliyoruz zaten? Harbiden. Ki Mando'nun ilk 2 sezonunda bütün bu yield, işte karakterler, dünya, Mandalore, Bo-Katan, Moff Gideon, o bu zaten 50 tane şey anlatılıyor ve hepsi güzel anlatılıyor. Ya bu filme gelirken zaten 3. sezonun sonunda Mando'yla Grogu, neydi lan o gezegenin adı? Greef Karga'nın gezegenin adı neydi? Titan mıydı? Bir şey Hayır, Titan değil. Titan değil eminim. Titan değil. Hani Mehmet bile olabilir ama Titan değil. Ondan eminim. Tatooine şeyinin gezegeni, Boba Fett'in gezegen değil mi Tatooine? Tamam Dune'un çakması işte. Ama bu arada bir insan bu kadar çakamaz ya. Orada da baharat ticareti var ya. Bu kadar almayın be Abi kardeşim. Boba Fett direkt çakma. Tamamen yani. Ya işte böyle gezegenler arasında giderken abi komik ya. Abi bir şey diyeyim. Abi bu filme hiç gerek yok. Bu filmi konuşmaya da gerek yok aslında da. Evet, Biz bu oturup zaten- konuşuyoruz. Bak ben sana söyleyeyim. Bu videoyu neden çekiyoruz şu an? Bu filmi konuşmak için değil bence. Videosuzluktan. Dümenden hayır hem Star Wars'u konuşalım diye anladın mı? Bir Bak uğraş, şimdi. bir bahane olsun. Şimdi 3. sezonu bu film bağlanıyor. Tamam mı? Din Djarin de diyor ki baba siz takılın gezegende ben Grogu ile gezeceğim. Sonra işte Greef Karga'nın gezegenine gidiyor orada oturuyor. Allah'ın işi Cumhuriyetçiler de buna paso görev kilitliyor. Ya bu arada bak ona da değineyim. Ya bu Cumhuriyet'in aksaklıklarını dizi yapacağınıza Boba Fett'i dizi yapıyorsunuz. Abi şunu dizi yapsanıza. Evet Her bence de öyle ya. Her bak Boba Fett'te var. Mando'nun 3. sezonunda var. İlk sezon var, 2. sezon var. Bu filmde var. Abi eksiklikleri ve Ve o kadar havada kalıyor ki. Hani Evet eksik abi. var ama neden var belli değil. Şey daha iyiydi. Empire daha iyiydi. Neden abi? Lan zaten savaştan çıktılar. Bir de abi şöyle bir şey. Şimdi bunların bu eksikliği anlatırlarsa otomatikman Force Awakens, Last Jedi falan onlar da yükselecek. Çünkü oranın altını doldurmuş oluyor. Zaten Star Wars böyle bir evren. Neyi iyi anlatırsan bir sonraki film daha iyi oluyor. Otomatikman Yani böyle bir Andor'a evren. yaptıkları gibi buradaki o siyasi boşluğu da doldurmaları lazımdı bence. Lazım ya da. Bu arada ben gerçekten Mandalorian artık merak eden bir insanla kaldığını düşünmüyorum. Yani bence diziyi bitirmek bir onu sorayım. Sence dizinin bitmesi doğru fikir miydi? Ya şöyle diyeyim bence dizi güzel bir noktada bitti. Ya daha devam etse gider ama bence 3. sezon bile bazı açılardan biraz şey gitti. Teliye kakalaya gitti. Tekrara düştü ya. Ve senaryo da çok basitleşti anladın mı? Ya beni Mesela bu film duygusal... özelinde de öyle abi.
Yani Beni duygusal yerden vuruyor hep bu şey ya. ya tamam, o Mandalorian tabii ki efekti vuruyor. yani. Bir avantajı var sonuçta yani. Tüm altyapısı ona göre zaten. İki karakterin. Ama olay namına hiçbir şey yok film özelinde. Abi işte hatlar var. İş geliyor. Din Djarin diyor ki ben yapayım. Sonra Jabba Hutt'ın oğlu Rota. rapçi olan. Neyse onun iyi bir karakter olması ve onlara yardım etmesi, bir nebze kuzenlerin onu kaçırmasını izliyoruz. İşte burada bence filmin ana noktası Grogu ile Mando bir tane ormana düştü. Ha ha ha, Grogu'yu işte ağaç çarptı. Mando'nun göbeğini deniz yılanı ısırdı falan gibilerden ziyade birazcık Cumhuriyet'le ters düşmesini, Mando'nun 2-3 tane görev alıp onlarda zorlanmasını, Grogu'nun büyüme çağını görseydik daha etkileyici olurdu. Film hem daha da ayakları sağlam basan bir yere Bence otururdu. de. Yani bu ne gibi biliyor musun? 3. sezondan sonra yerleşiyorlar ya en son. Random bir macera, bir bölüm. Aynen random macera, aynen şey böyle Holiday Special gibi. Marvel Yemin ediyorum Special ya. Presentation. Yemin ederim aynı. Yemin ederim Punisher gibi böyle 45 dakika bu çıkacak, bunu izleyeceğim böyle. Ki bence onun da bir anlamı yok da hikaye şey Ya olarak. madem hani soğutmak istemiyorsun, ilerleyen yıllarda bütün Mandalorların geri döndüğü iyi bir film yapmak istiyorlarmış tekrardan. Ben buna çok okeyim bu arada. Potansiyel çok zaten oğlum. Ki O şeyi görelim, gezegeni görelim, hatta geçmişini de görelim. oğlum ki bir şey söyleyeyim mi? Boba Fett'in işlendiği gezegen de Tatooine de bayağı iyi gezegen ve hani altyapıda birazcık Dune'a benzediği için onun da üstüne gitsen orada da bayağı etkileyici şey çıkardı. Ama o kadar dandik ki orası da. Boba Fett geliyor bir anda haraç kesmeye başlıyor. Daha yeni geldin zaten şeye. Oturuyor bize haraç ödemeyenler. Sonra Pike'lar çıkıyor. Pike'ların hepsi tek yiyor falan. Oralar deli dandik ya. Bir tane robot geliyor sonda. Abi o robot zaten. Bu arada bir şeye öveceğim film özelinde. Bu filmde Boba Fett'i ve 3. sezonu izledikten sonra Mandalorian Suit Brandon Wayne'in performansını çok beğendim. Çünkü o deniz yılanıyla dövüştükleri sahnelerde çok güzel gözüküyordu orası. Hem görsel olarak hem dövüş koreografisi olarak bayağı iyi gözüküyordu. Bu filmi birazcık akıcılığı üzerinde uğraşmışlar. Çünkü abi Boba Fett'te ve Mando'nun 3. sezonunda bak belli başlı yerlerde çok ufak nadiren sırıtıyordu. Boba Fett rezil. Yani dehşet orada rezil. ekstra kötüydü evet. Orası rezil. Ben Mandalorian 3. sezonu özelinde de bir şey söylemek istiyorum. Yani neden daha filme yatkın dedim. Abi en azından gezegenin keşfi random bir tane iki tane canavar indirmekten daha güzel bir film olabilirdi. Hem Moff Gideon dönerdi. Filmin kötüsü de hazır. Geri Ya dönüyor. Moff Gideon'un hadi de o boş ver, hani onu tamam hadi elimine ettik diyelim de iç yolculuklarına yönelik bir şey olsaydı bu film. Evet daha duygusallığı daha da basıp daha iyi bir şey ortaya çıkarabilirlerdi. Abi yine grubu güçlerini keşfediyor. O da 5 sezondur keşfedecek reis. Her bölüm baştan keşfediyor. Onu da gene Boba Fett diyeceğim. Lan zaten eğitim aldığı Skywalker'ın yanında. Ki aktifliği de arttı. Takla atıyor artık, kaçıyor koşuyor falan. Lan koşuyor kaçıyor da onu mu tutamıyor? Yani hani hafif force'u var zaten şeyin Grogu'nun. Bunu Ama daha iyi zaten 3. sezonun kullanabilirler. sonunda bir kalkan yapıyordu ya artık. Evet ora bayağı iyi bak. Ora bayağı iyi yani. Ondan sonra burada o canavarın dişini sökmesi falan lazım artık beni etkileyebilmesi için. Şey de çok dandik geldi bana. İkinci yarıya değineceğiz. Hı hı. Kuzenlerin ölüşü. Bir tane çukura düşüyorlar abi. O kadar kuvvetli bilmem ne. Koca bir gezegeni ele geçirmişler. Random bir çukur çöküyor, içine düşüyorlar. O deniz yılanının olduğu yere. Allah'tan o deniz yılanı vardı. O deniz yılanı olmasa filmde izleyecek bir şey yok. Birinci akt, ikinci akt karşılaştırmasında da birinci akt daha ilgi çekici. Abi ilk kocaman bir tane Empire'dan kalan subay yakalanıyor falan. Bir de gizem var yine de. Orada daha keyifli. Hakikaten. Bir araştırma dedektifçilik falan. Kesinlikle. Yeni bir gezegen, yani bir araştırma mevzusu. Ne bileyim, aksiyon sekansları falan da güzeldi ilk yarının. Daha farklı bir şey görüyorduk. Farklı yaratıklar görüyoruz falan. Ne bileyim, o şeyle kapışması hoştu Hat'la beraber Mando'nun. Ama ikinci yarıda şey döndükten sonra bir daha yakalanıyor falan. İnanılmaz orada tekrara düşüyor bence. %100. Ya bana orada şey gibi geldi. Bunu böyle 2 bölüm çekmişler. Oradan kesip öbür bölüme geçmişiz gibi. Öyle bu arada. Aşırı Hatta dizi bölümü gibi hissettiriyor. 3 bölümü yani 35 dakikalık 3 bölümü birleştirmişsin gibi. çok, Bu mesela çok ticari bir şey olmuş. 4. sezonun başı olsa bu 3 bölüm böyle bir girizgah izlesek sonra tekrardan mesela bir Empire bir gezegen Mandalor'u keşfetsek tekrardan bir gitseler hani oturtmaya çalışsalar oradaki dramayı görsek sonra bunun sonu Andor gibi bir cumhuriyetçi eksilme bir oranın düşmesine bağlansa mesela daha iyi abi. Onun yerine gene işte oyuncak satalım. Uzay mekiği görelim. Bu arada şeye değinelim. Abi 3. sezonda bu Tatooine'de yaşayan mekanist abla buna zaten ışık hızında uçan aşırı Evet. estetik bir gezegen veriyor. Niye Crazy Biz de Rest'e aynı geri şeyi dönüyor? izledik. Ne? Razor Rest mi? Neydi? Of. Razor Crest. Reis.
Baş harflerini değiştirmişim. Olur öyle Böyle bir disleksiden. şey yok. Onu da bir de farklı bir tane modeliymiş de boyamışlar sarı lacivert böyle şey. Sarı Bir de yeşil. kısa da sürmüyor oğlum oralar. Aga çok manasız orası ve Uzadıkça uzuyor. Abla da sürekli şaka yapıyor. Onların dilinde konuşuyor. Abi 100 kere izledik ya. ya bu arada onlar falan keyifli 3. sezonda. Ama abi burada o minikler baya filmin ana yerinde oluyor yani. Grogu kendi gemiyi kullansın, gelsin abi zorlansın. Bir tane gezegene çarpsın. O gezegenden biri yardım etsin. Mesela bak gene plot armor deli saçma. Abi gölde oturan bir tane dayı var balık. Diyor ki bir anda eziyor. Bunu yedir iyileşecek diyor. Çat diye iyileşiyor. Abi o adam niye var orada? Ora bana bayağı saçma geldi. Tamam Grogu yardım alacak tamam mı? Ama en azından Grogu bir gezegene düşse mesela o gezegenden çıkarken yardım alsa ya da o gezegendeki abi bu gezegene götürse Grogu'yu falan daha iyi olmaz mı yani? Daha yaratıcı hem yeni bir şey görüyoruz falan. Ya biz niye şeyiz yani sürekli? Yani yeni olarak bir şunu gördük. Bir Force Heal gibi bir şey atıyor ya Grogu. Evet. Tamam bir yeni onu gördük yani. Ama oraya gelene kadar da Lan onu görmek için 165 milyona harcamanıza gerek İşte. yoktu yani. Abi bir Yani. de bu arada bak bu çok iyi bir şey. Çok mutluyum bu konuda. Backrooms'la o Obsession bunu yendi ya Evet. abi gişede. Çoğu haftada patlattılar yani. büyük Bu bir filmin şey. Rahatlık. yani bu filmin gişede gebermesinin sebebi o ikisiyle yarışması ve ikisinin de eşit şekilde arttı yani. Hem Backrooms hem Obsession böyle resmen iyi bir rekabet oldu onlar arasında. İki filmi de çok beğendim ben bu arada. Hani ikisini de gidin izleyin. Abi ekstra değinmek istediğim bir şey var mı? Çoğu şey değindik Müzikler aslında. abi. Bak müzikler yine İnanılmaz güzel. iyi. İnanılmaz iyi. Müzik Yine müthiş. en öne çıkan şey müzikler abi. Müthiş. Yani müthiş Ludwig abi. her videoda anıyoruz. Bir onu anıyoruz bir de Arrival'ı anıyoruz. Abi bu arada bak bu farklı olsun videoda tuhaf bir şey değinmiş olalım. Abi Star Wars evreninden de Arrival tarzı bir film çıkar ya oğlum. Çünkü bak sen çok güzel bir şey söyledin geçen gün telefonda konuşurken. Abi Star Wars'ın makyajı çok iyi. Evren lore'u Evet oğlum. makyajı çok iyi. Sen onun içine ne atarsan iksir olarak o evren onu yer yani. Ama içi boş işte anladın mı o tasarımda? Oğlum çünkü atmıyorlar içine. Politik gerilim at, sci-fi şey at, folk horror at. Bir tane gezegene gidelim korkunç bilmem ne. Orada bir şey olsun gerilelim falan. Hiç o yok. Bir tane politik drama Allah'tan Andor çıktı izledik. Bir de Mando'nun ilk 2 sezon biraz. Böyle full çocuklar ley 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 Evet. adventure. Ya yeni çıkan şu dizi Skeleton Crew mu ne? Ya baba Allah aşkına ya. Hep aynı şey ya. Bir dayı var. Bu sefer şey var. Oğlum ben bunu çıktığını unutmuşum bile. Jude neredeyse Law. öyle diyeyim. Ya abi Jude Law aynen. Jude Law'ı koyuyor. Yanına da 4 çocuk. Çocuklar çok iyi oynuyor. Ya çocuklar çok iyi Abi oynuyor da. John Watts falan yazıyor ya Creators'ta. Zaten yani. Hani ekstra hiçbir şey göremeyeceğimizin kanıtı olabilir. Ya onun dışında ya bu mu abi? Ya zaten Clone Wars var, animasyon var, Bad Batch var. Ya zaten çocuklara yönelik 50 bin tane iş var. Bir tane farklı bir şey yapın la. Koca evren var, lore var, çizgi romanları belli. 150 bölüm Clone Evet bayağı Wars bir var. çizgi roman var yani. Bak o konuda çok eksiğim ben hiç bilmiyorum ama yani dalsan ne materyaller vardır. Oğlum bak ben çözümü veriyorum ya. Cumhuriyet'in Empire'ı düşürdükten sonra toparlanamayıp tekrardan yeni nesil bir Empire'ın oluşmasına zemin hazırlayan ya yemin ederim Succession seviyesinde siyaset çıkar buradan. Çünkü Kylo Ren oluyor orada bak. Kylo Ren oluyor. Kylo Ren'i indirmek için aşırı cumhuriyetçi subaylar ve bir tane Skywalker gibi bir şey gelmek zorunda kalıyor. Sonra Kylo Ren Skywalker gibi bir şey. ya abi ona ben Rey Skywalker diyen çıksın videodan. İstemiyorum abi. Rey Luke Skywalker da değil ki zaten. O da gibi bir şey. İşte Ghost, Force Ghost falan. Onun üstüne bak bu oradaki cumhuriyet o kadar eksik kalıyor ki düşündüğünde. Palpatine geri geliyor. Burada klonlanmışı var. Ya ona da değinelim bu arada Mando'nun 3. sezonundan. Ya abi bu klon mevzusu da yetti gar ya. Evet ya gerçekten. Bu arada Ya bütün zaten çok lazy writing bir şey tamam mı klon? Direkt falso yani direkt konunun kendisi falso tamam mı? Ya bu Spider-Man'in çizgi romanlarında falan da öyledir. Yani. Saçma sapan bir şey yani. bağlayamayınca klonu yapıştırıyorlar. Aynen. Ya. Gerçekten garip bir şey diyemiyorum. Yani bu klon mevzusunda bütün lore'lara sesleniyorum. Terk edin abi. Yeni bir şeyler koyun. Daha keyifli şeyler göre. Anladın mı? Üstüne daha konuşulabilecek bir sürü şey var yani. Klona mı kaldık yani Allah aşkına? 3 tane şeyin aynı giyinmesine mi kaldık yani? Bir tık daha yaratıcı bir şey lazım. Ya kısaca bu film Gideon'un bir klonu daha varmış gizli. inanırım. Olabilir. Yani Samir'in o- klonu varmış. Alp'le anlaşamadığımız nokta Mandalorian Season Abi, 3'de Samir'in inanılmaz ölüp ya. ölmedi. Abi o öldü ya. Ya Abi zaten bence bu ikisi de ölmesene ya. Biz o bölümü niye izledik mesela? 1 saat ya. Abi dizideki en uzun bölüm. Samir ya. Samir Ark. İnanılmaz ya. Oğlum Grogu'dan fazla screen time'ı var ya adamın tek bir bölüm totalinde. Abi Star Wars evrenin İsmi niye altı boş. Samir ya onun? Ne bileyim ben mi koydum? Samir. Boys'daki şeyin de ismi Samir değil miydi ya? Bir şey söyleyeyim ben onu diye olabilirim bu arada. Tamam Boys'daki Samir. Samir Şah'mış. Tamam çok yaratıcı. Dur. Aga bu da Samir gibi bir şey ya. Ne geliyor? Aga kesim çok alakasız ya. Of.
Bu sefer R yok, Sami. Pam Pershing. Pem kim ya? Pem değil oğlum. Dr. Pershing. Diziyi izlerken ben de hep Samir diye düşündüm. Aga Samir. O herif Samir, anladın mı? Şu an sorgulamak aklına geldi. Allah, Samir niye olsun? Samir şey yani. Hani Samir. Farsça kökenli falan. Oğlum Star Wars'ta da Samir gibi yani, anladın mı? Yemin ederim altyazıda ben onu Samir diye düzeltiyordum zihnimden. Arkadaşlar biz bu kadar. Ben filme 6 ya 5.5'tan 6 veriyorum. Daha hani Ben de. Daha üstü çıkmaz, mümkün değil. 6 çıkar yani. Zaten orada da 6 var. Hani birkaç tane görsel sahnenin çok iyi yazılması ve iyi de adapte edilmesi sahneye filmin kalitesini arttıran nokta olmuş. Ama onun dışında IMDb puanına katılmıyorum ben. Yani bu kadar 7'lik bir film kesinlikle Evet. değil. Çok vasat. Yani diziyi Bence onu tutuyorlar ya. Abi o zaten 7'den açıldı, anladın mı? Ben ilk defa öyle bir şey gördüm. 7'den açılıp 7'de bak kalıyor. abi 150 kişide de 7 idi. 70 bin kişide de 7. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için Yani teşekkür şöyle ederiz. diyeyim. Bence bunu izleyeceğinize 2 bölüm random Mandalorian izleyin daha iyi. Kesinlikle canım. Yemin ederim böyle. Ki 3. sezonda bence bu filmin çok üzerinde. Çok Bence üzerinde. de yani. Ki 3. sezon eksik. Öbür 2 sezona göre kesinlikle. Yani Mesela senaryo açısından da daha Ben basit. buradan hepsine bak puanlarımı söylüyorum. Boba Fett 5.5'tan 6. 6 Boba Fett bak. Bu 6. Bu da 5.5'tan 6. Mandalorian Season 3'de 7.5 8'e yakın bir 7.5. 7.7 gibi düşün. Öyle bir Yani puanı var. 7,5 falan derim yani. Sen de 7.3 gibi. Boba Fett kaç? 2. Ya Boba Fett'in son 3 bölüm olmasa zaten. Sonuç bölüm bayağı kurtarıyor diziyi. Bildiğin gibi değil. Ama baktım o son 3 bölümle ne alaka? Boba Fett'le ilgili değil son 3 bölüm zaten. Grogu'yla Mando var yani 3 bölüm. Abi 4 bölüm zaten en iyi şey. Adamın geçmişine gittiğimiz noktalardaki sekanslar, onu da çat diye bitiriyorlar, tamam mı? Ya zaten random bir dayı oynuyor onu. Hep konuşuyoruz onun üstüne. Ya Boba Fett acayip saçma bir dizi ya. Ya bu muydu arka yani? Mesela Boba Fett'in IMDb'si bu filmden yüksek mesela. Öyle düşün. O da saçma. Biz kaçıyoruz. Teşekkür ederiz. Buraya kadar geliyorsanız bir like'ınızı alırız. Alpçim ağzına sağlık. Senin de umarım daha güzel altı dolu Star Wars işlerini de konuşabiliriz. Buradan Backrooms videomuza ve Obsession videomuza sizi gönderiyoruz. Mutlaka izleyin. İkisi de çok iyi film. Alpçim görüşürüz.